Merhaba yeniden. Bugün Latince kökenli Aurora Borealis'ten konuşacağız. Kulağımızın daha çok aşina olduğu kuzey ışıkları. Aurora, Roma mitolojisinde şafak tanrıçasının adı. Yunanca Boreas kelimesinden türeyen Borealis ise kuzey rüzgarı anlamına geliyor. Yani aslında kuzeyin şafağı ya da kuzeyin şafak ışığı gibi bir anlamı var. Güney noktasında oluştuğunda da güney anlamına gelen Australis deniyor. Aurora Australis. Yani ikisi de aslında aynı doğa olayı. Yalnızca farklı kutuplarda görülüyor. Bizim dilimize takılan kuzey ışıkları ismi ise İngilizce Northern Lights'tan geliyor. Yani bu büyüleyici doğa olayını birkaç farklı isimle duyabilirsiniz. Gökyüzündeki bu ışık şöleni aslında insanlık tarihinin en eski gizemlerinden biri. Her kültür kendi hayal gücüyle bu ışıklara bir anlam yükledi. Belki de bu yanılgılar onlar için oldukça güzeldi. Mesela İskandinav mitolojisinde bu ışıkların ölen savaşçıların ruhları olduğuna inanılırdı. İnuit halkı gökyüzünde ölülerin top oynadığını söylerdi. Bazı Sibirya toplulukları ise tanrıların ateş yakıp dans ettiğine inanırdı. Ancak gerçek tabii bunlardan çok uzakta. Her şeyin başlangıcı güneş. Güneşin yüzeyinde zaman zaman dev patlamalar olur. Bu patlamalar sırasında elektron, proton ve iyon gibi yüklü parçacıklar uzaya fırlatılır. Bu parçacık akımı güneş rüzgarı olarak adlandırılır. Bu görünmez rüzgar uzay boşluğunu geçerek dünyaya doğru yol alır. Ama dünya boşlukta savrulan savunmasız bir gezegen değil. Etrafını saran manyetik alan tıpkı görünmez bir kalkan gibi bizi koruyor. Bu manyetik kalkan güneşten gelen zararlı parçacıkların çoğunu geri iter. Yine de kutuplara yakın bölgelerde bu kalkan biraz incelir. İşte tam oradan bazı parçacıklar süzülüp atmosfere girer. Sihir de burada başlar. Bu parçacıklar atmosferin yüksek katmanlarındaki oksijen ve azot atomlarıyla çarpışır. Bu çarpışma sırasında atomlar enerji kazanır, sonra bu enerjiyi ışık olarak geri verirler. Yani kuzey ışıkları aslında gökyüzünde gerçekleşen dev bir enerji salınımıdır. Renklerin de bir dili vardır burada. Her renk farklı bir gazın yansımasıdır. 100 ile 150 kilometre yükseklikteki oksijen en çok gördüğümüz o büyüleyici yeşil rengi üretir. Daha yükseklerde 200 kilometrenin üzerinde ise yine oksijen bu kez kırmızı ışık yayar. Daha alçakta 90-100 kilometre civarında azot molekülleri mavi ve mor tonları oluşturur. Bazı bölgelerde renkler birbirine karışır ve gökyüzü pembe ya da eflatun gibi bir sisle kaplanır. Güneş rüzgarı güçlü olduğunda bu ışıklar daha parlak ve geniş görünür. Güneşin bu aktivitesi her 11 yılda bir artar. Bu döneme güneş döngüsü maksimumu denir. İşte bu yıllarda kuzey ışıkları daha sık gözlemlenir. Hatta bazen normalde hiç görünmeyen ülkelerde bile. Örneğin Kanada, Alaska, Norveç ve Finlandiya'da sıkça görülürken güçlü bir güneş fırtınası sırasında İngiltere'den ya da Almanya'dan bile izlenebilir. Bazı aşırı fırtınalar dünyadaki elektrik sistemlerini bile etkileyebilir. Peki gökyüzündeki bu ışıkların şekli neden sürekli değişiyor? Çünkü parçacıklar manyetik alan çizgilerini takip ediyor. Bu yüzden auroralar bazen perde gibi dalgalanır, bazen bir yay, bazen bir sarmal şeklinde görünür. Rüzgarın etkisiyle hareket ederler. Sanki gökyüzü bir denizmiş gibi. Bu ışıklar genellikle 80 ila 400 kilometre arasında oluşur. Yani bazıları uluslararası uzay istasyonunun bulunduğu yüksekliğe kadar uzanır. Ve şaşırtıcı olan bu görsel şölen sessizdir. Auroralar ses çıkarmaz. Yine de bazı insanlar güçlü manyetik fırtınalarda tıkırtı ya da hışırtı gibi sesler duyduklarını söyler. Bilim insanları bunun çok düşük irtifadaki elektrostatik boşalmalardan kaynaklanabileceğini düşünüyor. Kuzey ışıkları genellikle zararsızdır ama güçlü manyetik fırtınalar uydu iletişimini, GPS sistemlerini ve hatta uçuş rotalarını etkileyebilir. Bu yüzden günümüzde uzay ajansları auroraları sadece hayranlıkla değil, uzay hava durumu verisi olarak da takip ediyor. İnsan gözü bu ışıkları her zaman tam renkleriyle göremez. Çünkü gözümüz karanlıkta sadece sınırlı renkleri algılayabilir. O yüzden kuzey ışıkları çıplak gözle bazen soluk yeşil görünür. Ama kameralarda uzun pozlama yapıldığında o gizli morlar, pembeler, kırmızılar da ortaya çıkar.
Yani sanırım kameralar gökyüzünün sırlarını daha net görüyor diyebiliriz. Kuzey ışıkları dakikalar içinde şekil değiştirir. Bazen birkaç saniyede kaybolur, bazen bütün gece boyunca gökyüzünde dans eder. Ve bu dansın genişliği 1000 kilometreye kadar ulaşabilir. Ama hangi biçimde olursa olsun her izleyen aynı şeyi hisseder. Bir huzur, bir hayranlık ve evrenle kurulan görünmez bir bağ. Çünkü kuzey ışıkları sadece bir doğa olayı değil, güneşle dünyanın arasındaki sessiz konuşmadır. Bir enerji akışının, bir koruma sisteminin ve belki de hayatın kendisinin ışığa dönüşmüş halidir. Bugünlük de bu kadar. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.